Teknik analiz kavramlarını konuştuktan sonra sürdürülebilir trading başarımızı üzerine inşa edeceğimiz sac ayaklarından birini yerine koymuş olduk. Fakat tek bacaklı bir mekanizma uzun süre dengede kalmakta zorlanacağı için sacın diğer bacaklarını yani trading mindset ve trading psikolojisini de doğru kurgulayarak sürdürülebilir başarımızdaki dengeyi sağlayacağımız yeni bir seriye yani single cast'e başlıyoruz. Bu seride konuşmamızı istediğiniz konu başlıkları ve kavramları yorumlarda belirtin. Not alıp mümkün mertebe hepsini konuşacağım. Ve her zamanki gibi hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Özellikle yabancı traderların sık sık, yerli traderlarınsa çok küçük bir kısmının zaman zaman mindset ya da zihin seti diye bir şeylerden bahsettiğini ve esas başarıyı getirecek şeyin bu olduğunu iddia ettiklerini duymuş olabilirsiniz. Ben bu iddiaya kesinlikle katılmakla birlikte bir miktar İngilizce bilmeme rağmen ilk etapta bu kavramların ne anlam ifade ettiğini anlamakta çok zorlanmıştım. Üzerine konuşmadan önce mindset ya da zihin seti denen kavramı duyduğumda ne anladığımı ve ben kullanırken ne anlatmak istediğimi açıklamam ve netleştirmem gerektiğini düşünüyorum. İngilizcesi mindset olan bu kavramı Türkçe'ye motomot çevirince zihin seti anlamına geliyor. Ama bence konu hakkında bilgisi olmayan biri için hala çok muğlak. Zihin seti dediğimde en kapsayıcı ve geniş bağlamıyla bunun özünde bir bakış açısı demek olduğunu anlayabilirsiniz. Ben bunu anlıyorum ve kendim kullanırken de bunu anlatmak istiyorum. Zihin setinin yani bakış açısının ne olduğunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vereyim. Aracı kurum bölümünde işlem başına sermayesinin %1'ini riske eden ve 5.000 lira sermayesi olan bir trader'ın işlem bedeli ya da hesap işletim ücreti adı altında ödeyeceği 50 liranın bir stop maliyetine denk geldiğini söylemiştim. Profit faktörü 4 olan bir trader ödediği o 50 lirayı stop maliyeti olarak kullanabilir ve işlem açtığı bakiye ile 200 lira kazanabilir demiştim. Aracı kurumlar her ay bir stopunuzu bu şekilde elinizden alıyorlar diye de eklemiştim. Bu benim hesap işletim ücretine karşı bakış açımı yani zihin setimi temsil ediyor. Bir başka biri adamlar hizmet sunuyor tabii ki de alacak derse o da bunu diyen kişinin bakış açısını yansıtır. Burada herkes kendi bakış açısını söylemiş oluyor. Katılıp katılmamak ya da hangisine katılacağınıza karar vermek size kalmış. O yüzden bahsi geçen bakış açısını mutlak doğru olarak görmemek gerekir. Bakış açısı size bir pencere sunar. Olaylara ve hayata bakacağınız pencereye karar vermek size kalmış. Bir örnek daha vereyim. Bu da düşen pozisyona ekleme yapmak olsun. Adamın açtığı pozisyon düşüyor, düştükçe de ekliyor. Sorulduğunda da enayi miyim ben zararına mal satayım diyor. Üstelik öyle bir özgüvenle söylüyor ki insanı doğru bildiğinden şüphe duyar hale getiriyor. Ben de mesela yükseldikçe ekliyorum. Enayi miyim ben düşene ekleyeyim ki diyorum. Burada kim haklı? Aslında bir bakıma herkes haklı çünkü herkesin bakış açısı yani zihin seti farklı. Yalnız tamam madem herkes haklıymış ben de haklıyım diye yanlışlarda ısrarcı olmamak gerekir. Farklı bakış açıları ölçülüp biçilerek dip toplamda hangisinin fayda, hangisinin zarar getireceğini saptamak mümkün. O yüzden bir takım verilerle, araştırmalarla, deneylerle sunulan bakış açısının altını doldurmak ve desteklemek önemli. Bir trader parasıyla para kazandığı için o parayı kaybetme riskini göze alamaz. Araştırmalarla bu söylediğim şey desteklendiği için bu bakış açısı otomatikman kendini trader olarak tanımlayan birinin doğrusu haline gelir. Diğer türlü herhangi bir veriye, araştırmaya ya da deneye tabi tutulmadan bilmiyorum bence öyle denerek ortaya sunulan bakış açısı ben merkezcidir, solipsistiktir. Kişinin kendi duygularını tüm hayata uygulama çabasından ibarettir ve doğal olarak bir gün bir yerlerde bozguna uğrar. Çünkü zihin seti trading özgü bir kavram değildir. Hayattaki tüm alanlara uygulanır. Bu da der ki what you think you become. Esasında muhtemelen böyle dememiştir ama İngilizce kaynaklardan okuduğum için böyle yazıyordu. Yani bu ne demek? Ne düşünürsen ona dönüşürsün demek.
Tradingle para kazanılmaz diyorsan haklısın, kazanılmaz. Tradingle para kazanılır diyorsan yine haklısın. Çünkü kazanılır. Traderlar kumarbazdır diyorsan haklısın. Traderlar kumarbazdır. O yüzden sen kumar oynamamalısın. Traderlar risk yöneticileridir diyorsan haklısın. Traderlar risk yöneticileridir. Dediğim gibi zihin seti konusu sadece trading ile ilgili değil. Hayatın ta kendisiyle ilgili. Ben bu işi başaracağım diyen başarır, başaramayacağım diyen başaramaz. Nihayetinde sen bu konuda ne düşünüyorsan haklısın ve düşündüğün şeyi yaşayacaksın. Ne düşünürsen ona dönüşürsün. Burada düşünmekten kastım eyleme dökülen bir düşünme. Oturup gündüz düşü kurmak ya da hayallere dalmak anlamında bir düşünme değil. Burası yanlış anlaşılmamalı. Birkaç farklı örnek üzerinden mindset, zihin seti ya da bakış açısı her ne demek isterseniz onu diyebilirsiniz. Bunu anlatmaya çalıştım ve artık açıklayıcı olduğuna inanıyorum. Bugün zihin setine dair konuşacağımız ana konuya artık geçelim. Ana konumuz karar verme süreçleriyle ilgili olacak ve bahsettiğim gibi ben böyle düşünüyorum demek yerine araştırmalarla ispatlanmış bir şekilde kurguladığım doğru zihin setini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi böyle bir anda karar verme süreçleri falan deyince insanların aklına genellikle işten istifa edip etmemek, eşinden boşanıp boşanmamak, farklı bir şehre taşınıp taşınmamak falan gibi verilmesi çok önemli kararlar gelse de aslında o gün öğle yemeğinde ne yiyeceğimiz, hangi içeceği seçeceğimiz ve hatta gün içinde aracı kurum ekranına baktığımızda borsadaki hissemizi o an satıp satmayacağımız da bir karar verme sürecinden geçer. Yapılan bir araştırmaya göre ortalama bir insan bir günde ortalama 35.000 karar veriyor. Az önce bahsettiğim gibi bu kararların bazılarını bilinçli, gayet farkında ve üzerine düşünerek veriyoruz. Bazıları ve esasında da gün içerisinde verdiğimiz kararların çok büyük bir kısmı ise bilinçaltı süreçlerimizde. Hayata karşı kurguladığımız bakış açımızın rehberliğinde kodladığımız kendi kişisel algoritmamız tarafından otomatik yürütülüyor. Buna bir örnek verelim. Sabah uyandığınızda doğrudan duşa gidiyorsanız sizin yerinize algoritmanız bu kararı çoktan vermiştir ve siz uyguluyorsunuzdur. Ya da bakış açınızı zamanı verimli kullanmak üzerine kodladıysanız duşa girmeden önce şu kahve makinesini bir çalıştırayım dersiniz. Çünkü çıkana kadar kahve hazır olsun istersiniz. Her günkü rutinin dışında bir şey yaparsanız da muhtemelen o an bilincinde olarak alternatifler arasından seçerek bir karar almışsınızdır demektir. Şimdi karar verme süreçleriyle ilgili farklı bir araştırmaya değinmek istiyorum. Bir süpermarkette birbirini takip eden iki cumartesi günü reçel tadım standı kurmuşlar. Birinde müşterilere sınırlı seçim durumunu test etmek için 6 farklı reçel, diğerinde ise geniş seçim durumunu test etmek için aynı markadan 24 farklı reçel sunulmuş. Müşterilere istediğiniz kadar reçel deneyebilirsiniz denmiş ve tadım yapanlara da o gün kullanılmak koşuluyla indirim kuponu verilmiş. İsteyenlere de sonra gidip beğendiğiniz reçeli alabilirsiniz denmiş. Sizce hangi senaryoda reçel satışları daha fazla olur? 6 reçelin olduğu standın önünden geçen müşterilerin %40'ı durup reçel denerken 24 reçelin olduğu standın önünden geçenlerin %60'ı durup reçel denemiş. Yani çeşitliliğin fazla olması insanlara daha çekici gelmiş ve durup denemeye itmiş. Fakat iş satın almaya geldiğinde 6 reçel olan standta müşterilerin %30'u o gün reçel satın alırken 24 reçel alternatifi sunulan standta müşterilerin sadece %3'ü reçel satın almış. Yani geniş tercih yelpazesi ilk etapta daha çok insana çekici geliyor. Fakat iş satın alma kararı vermeye geldiğinde insanların daha azı tercih yapıyor. Burada tadım yapılan reçel içinde hangisinin deneneceğine yönelik karar verilmedi mi diye düşünebilirsiniz. Aslında evet verildi. Fakat kendi geliştirdiği damak tadı algoritmasına göre otomatikman verirken satın alma kararı o an bilinçli olarak verilmesi gereken bir kararı gösteriyor.
Araştırmanın sonundaysa seçenek bolluğunun psikolojik stres yaratarak insanları mutsuz ettiği ve karar alma süreçleri üzerinde olumsuz rol oynadığı sonucuna varılıyor. Bu araştırmanın benzer bir örneğini eminim herkes kendi hayatında kıyafet, külahta dondurma ya da peynir falan seçerken yaşamıştır. Bu araştırmanın ardından şimdi son bir şeye daha değinip konuyu borsa ve trading'e bağlayacağım. Apple markasının efsane CEO'su Steve Jobs bahsettiğimiz karar vermenin yarattığı strese maruz kalmamak için her gün siyah basic tişörtten başka neredeyse hiçbir şey giymedi. Buna Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ü Türk bir örnek olarak da Acun Ilıcalı'yı ekleyebiliriz. Bu insanların giydiği kıyafetler neredeyse her gün aynı. Sabah kalktığımızda bugün ne giysem kararı vermenin zorluğunu hepimiz aşağı yukarı biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Hiç farkında olmasak dahi ne giyeceğimize dair karar verme süreci bizim üzerimizde belirli bir miktar stres uyandırıyor. Örneğin günde 15.000 adete kadar sağlıklı karar veriyoruz diyelim. Böyle bir araştırma yok. Ben şu an örnek olması açısından bunu söylüyorum. Sabah ne giyeceğimiz, öğlen ne yiyeceğimiz gibi günlük verilen rutin kararlar zaten sağlıklı karar verme kotamızı çok büyük ölçüde dolduruyorlar. Peki kıyafet konusunda ben nasıl yapıyorum? Bundan da bahsetmek istiyorum. Kendim şu an her gün siyah basic tişört giymesem dahi dolabımda çok az seçenek var ve haftanın hangi günü neyi giyeceğimi biliyorum. Buna bir kere oturdum, bilinçli olarak karar vererek bir program oluşturdum ve bilinçaltı karar verme mekanizmalarımı her gün bugün ne giysem kararı vermek zorunda bırakmıyorum. İlerleyen dönemde işleri kendi adıma daha da kolaylaştırmak için ben de birbirinin aynısı basic tişörtler ve sade gömlekler giymeye başlayacağım ama. Bu bahsettiğim şeyin aynısı yemek tercihi için de geçerli. Ofiste birlikte çalıştığım insanlar her gün illa bir yarım saat falan pide mi yiyelim? Yok oranın pidesi kötü. O zaman burger mi yesek? Burger şöyle. Tamam pizza yiyelim falan diye düşünüyorlar. Tamam hadi pizza yiyelim dendiğinde de karar verme süreçleri esasında sona ermiyor. Bu sefer neyli yiyelim, ne zaman yiyelim, yanında ne içelim gibi sorular devreye giriyor. Benimse öğünüm sabit. Her gün 500 gram pirinç, 30 gram kuru üzüm, 150 gram tavuk ve bir bardak da şekersiz limonata. Üstelik bu bana aldığım kaloriyi, protein, karbonhidrat ve yağ makrolarımı da yakından takip etme ve kontrol etme imkanı veriyor. Bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyorum açıkçası. Bir rutin oluşturmak ve bunu disiplinle takip etmek önemli. Disiplin özgürlüktür denen nokta da esasında bu. Her gün yapılan işler konusunda kararımızı bir kere versek ve bunu disiplinle uygulasak her gün düşünmek zorunda olacağımız kısım bize özgürlük olarak geri dönecektir. Anlatmak istediğim şeyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Şimdi bizi ilgilendiren kısma geçebiliriz. Yani trade ederken karar verme süreçlerine geçebiliriz. Az önce verdiğim reçel örneğini kullandığınız teknik parametrelere uyarlayarak bir düşünün. Trend çizgileri, Fibonacci'ler, hareketli ortalamalar, mum formasyonları, harmonikler, daha adını sayamadığım onlarca daha teknik parametre var. İşin içerisine bir de temel göstergeleri ve haber takibini falan da katarsanız çok geçmiş olsun. Hadi disiplinli ve ne elde edeceğinizi bilerek kafanız rahat olarak trade etsenize bunlarla. 3 gün sonra kendinizi tamam şimdi bu mum harika ama üstte hareketli ortalama var falan derken bulacaksınız ve bahsettiğim karar verme süreçlerinin yaratacağı strese maruz kalacaksınız. Benim videolarımdan tüm bu parametreleri göz ardı ederek sadece single line bakacağım diyen biri olduğumu artık anlamışsınızdır. Tek bir çizgide bile hala onlarca soruya maruz kalıyorum. Buna da esasında şahit oluyorsunuz. En basit örnek olarak gölgeleri dikkate almalı mıyım, almamalı mıyım? Hala bunu tartışıyorum. Single line bir kez ihlal edildiyse yeni breakout'ta tekrar denemeli miyim, denememeli miyim? Bunları da zaten backtestlerle hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi tek bir çizgi bile bunca soruyu yaratıyorsa farklı parametreleri de işin içerisine katarak verilecek alım satım kararı sizi ne tür bir strese maruz bırakacak bir düşünün. Burada yeni başlayan ve orta seviye traderlar için konuşuyorum.
Kendi özgün duruşuna sahip tecrübeli traderlara yönelik herhangi bir sözüm yok. Dediğim gibi başlangıçta 35 farklı parametre kullanacağınız bir plan yaparsanız ve bunu disiplinle de uygulayarak para kazanırsanız Allah bin bereket versin. Ancak bu bahsettiğim konu başlangıç ve orta düzey üzerinde, yani kendi özgün tarzını yaratamamış kişilerde çok ciddi bir stres yaratacaktır. Bizi ilgilendiren bir diğer konu başlığı da izleyeceğimiz hisse senedi sayısı. Borsa İstanbul'da Nisan 2023 itibariyle 500'e yakın hisse senedi işlem görüyor. Bunların hangi birini karar verip hangisi içerisinden alım yapacağız ki biz? O yüzden ben tarama ve takip listesi yayınlarımda 2-3 haftada bir ana tarama yaparak bunlar içerisinde tanımlı bir single line koyabildiğim hisseleri Worth the Watch olarak sınıflandırıyorum. Bu şekilde seçeneklerimi yaklaşık 50'ye düşürüyorum. Alım vakti yaklaşanları farklı bir listeye aktarıp seçenekleri 10 civarına indiriyorum ve alım vakti geldiğinde de rastgele bir şekilde bugün ne alsam diye kafası kopmuş tavuk gibi sağa sola koşuşturmak yerine nereye bakacağımı biliyorum ve alım yapıyorum. Murphy kanunlarını hepiniz bilirsiniz. Yanlış başlayan bir şey yanlış ilerler der. Burada bir takip ve tarama sisteminin olmaması yanlış bir başlangıcın ta kendisi oluyor ve insanlar karar verme sürecinin yarattığı stres yüzünden panikle, FOMO'ya kapılarak Twitter ya da YouTube üzerinden takip ettikleri kişilerin paylaşımlarıyla alım yapıyorlar ve ikinci yanlış bu noktada ortaya çıkıyor. İşlemde kalınan süre boyunca da bu strese maruz kalmaya devam ediliyor ve yanlışlar silsilesi, eğer o kişi gerçekten çok şanslı değilse, ciddi paralar kaybetmeden de sona ermiyor. Trading'de izleme listeleriniz, alış satış stop loss kurallarınız ve pozisyon büyüklüğü ayarlama yönteminiz üzerine bir kere ciddi bir çalışma yapmak ve devamında da o çalışmaya sadık kalarak disiplinle ilerletmek, karar verme süreçlerinin yaratacağı stresi minimuma indirecektir. Ve ne yaptığınızı bilerek hareket ettiğiniz için de bu size hayatın geri kalan noktalarında da özgüvenli bir duruş katacaktır. Single Cast'in ilk bölümünde karar verme süreçleri ve neden single line stratejisini kullandığımın arka planındaki psikolojik etmenleri yapılan araştırmalarla temellendirerek anlattım. Bahsettiğimiz konular sizin için faydalı oluyorsa, fayda göreceğine inandığınız arkadaş, eş, dost, tanıdıklarınızla paylaşarak onların da fayda görmesine vesile olabilirsiniz. Karar verme süreçlerini minimuma indirmiş, ne yaptığını bilen ve disiplin uygulayan herkese bol kazançlar.